İşte sonunda elimde Tim Henson imzalı Ibanez'in Todd 10N var. Arkadaşlar bu gitarı incelememi çok istediniz. Bundan önce elime FRH 10 geçmişti. Gitarı inanılmaz beğenmiştim. Hemen bir tane almak istemiştim. Fakat çevremdeki arkadaşlar, özellikle benden büyük abiler, daha deneyimli olan arkadaşlarım, öyle diyeyim daha doğru olur, bana FRH 10 değil de FRH 20 almamı söylediler. Çünkü FRH 20'nin üzerinde preamp da vardı. FRH 10'un üzerinde preamp yoktu. Ama daha hafif bir gitardı. Hatta daha sonra ben FRH 10'un preamplı modellerinin olduğunu da öğrendim. Bir öğrencimden öğrenmiştim. Bunu öğrendiğimde çok geç oldu. Çünkü FRH 20 almıştım artık. FRH 20 aldıktan sonra birkaç gün sonra elime Zuhal Müzik tarafından Ibanez'in Tim Henson imzalı Todd 10 modeli geçti. Pişman oldum mu olmadım mı buna videonun ilerleyen kısımlarında belki biraz değiniriz. Çünkü Todd 10 ve FRH 20'yi çok detaylı kıyasladığım bir video hazırlıyorum. O videoyu kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Hemen gitara geçmek istiyorum çünkü gitar çok güzel bir gitar yapmışlar. Gerçekten Ibanez Todd 10 mükemmel bir gitar olmuş. Tüm detaylarıyla en ince ayrıntısına kadar bugün Ibanez Todd 10 elimizin altında olacak. Bakalım nasıl bir gitarmış. İşte karşımızda Ibanez Todd 10. Bir kere gitarın imzalı, Tim Henson imzalı olması mükemmel bir şey. Elimde bir imzalı gitar olmasını çok isterim. Yani FRH 20'yi satıp bunu almam için bir sebep mi? İmzalı olması bence bir sebep. Çünkü Tim Henson zaten çok güzel gitar çalıyor. Başka bir mevzu, buna girmeyelim. İmzalı olması ne bileyim insanı böyle bir güzel hissettiriyor, onu söyleyeyim. Ayrıca bu gitarı ilk kez Tim Henson'da üyesi olduğu Polyphia grubunun Playing God adlı şarkısının klibinde görmüştük. Çok güzel bir klipti, çok güzel bir şarkıydı. Hatta şöyle bir girişi vardı. Gitarın özelliklerinden bahsetmeden önce şöyle bir dış görünüş hakkında konuşmak istiyorum. Gitara ilk baktığımızda dikkatimizi çeken klavyesindeki bu Death of Tree dedikleri ağaç dallarının olduğu bir işleme var. Mükemmel bir detay. Dikkat ettiğiniz zaman sanki böyle bir ağacın dalları, dikenleri var ve gül detayları var arkadaşlar. Hakikaten çok güzel düşünmüşler ve çok güzel işlemişler. Sanki bana böyle birazcık Tim Henson'ın boynundaki dövmeleri andırıyor gibi geldi. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama gerçekten çok yakışıklı bir gitar yapmış bu işlemeler gitarı. Bu Tree of Death işlemesi klavye boyunca uzanıyor. Yani 22. perdeden sonra, yani 23. perde diyemeyiz buraya. 22. perdeden sonra başlıyor. Ta 1. perdeye kadar uzanan bir Tree of Death işlemesi var. Hakikaten çok güzel olmuş. İnanılmaz beğendim. Yani bunu zaten beğenmeyen bu gitarı almaz yani. Bu gitarı alan da bu işleme için mi alır onu bilmiyorum. Çünkü çok fazla detay var gitarda. Hepsinden bahsedeceğiz. Bu Tree of Death'in arasında referans noktalarımız kaybolmamış. Referans noktaları da yine çok ustaca. Mesela şu 5. perdeye bakın şuraya koymuşlar. 7. perdeyi buraya koymuşlar. 9'da var. 12'de var. 15'te var. 17'de var. 19'da var. Ve 21'de var. Referans noktalarımız unutmamışlar yani. Referans noktaları da arada kaynamamış. Gitarı çalarken zaten üst kısmında da var referans noktaları. Oradan da referans noktalarını görebiliyorsunuz. Karşıdan da bakınca referans noktaları yine belli oluyor. Tree of Death'in işlemesini çok iyi yedirmişler referans noktasını. Yani kısaca referans noktalarını da gitara çok güzel işlemişler. O dalların arasında çok güzel belli etmişler diyebiliriz. Gitarın dış hatlarını belirleyen çok güzel bir sedef işleme var. Bu sedef işleme hem ön kapakta var hem arka kapakta var. Hatta klavyede de var. Klavyenin altında ve üstünde de var. Hatta şu arka kısımda gitarın gövdesinin klavyeyle birleştiği yere de çok güzel bir şekilde işlemi koymuşlar. Bu işlemeyi gitarı böyle tamamlamış. Böyle hani altını çizersin ya bir kelimenin. Süper olmuş. Gitarın zaten sedef işleme siyah kasanın üstünde çok güzel belli oluyor. Çok güzel bir kontrast olmuş. Sedef işleme sadece klavyenin bu kısmında ya da gövdenin bu kısmında değil, ta klavyenin ucuna kadar gitmiş, bakın şu kısımda bile var. Burguların olduğu kısma kadar gelmişler. Şuradan çerçeveyi tamamlamışlar. Çok güzel olmuş sedef işleme. Gitara mükemmel bir hava katmış. Gitarın kasası mat bir yapıda. Karşıdan ışık vurduğunda çok fazla parlatmıyor. Cilası olmadığı için. Bakın şu açıdan mükemmel görünüyor gitar. Harika. Şimdi gelelim gitarın klavyesine. Gitarın klavyesi C şeklinde. İnanılmaz rahat bir klavye. Çok ince. Oldukça ince. Klavyenin bu kadar rahat olması Tim Henson'ın çaldığı o zor cümlelere bence katkıda bulunuyor. Elektro gitar çalanlar ya da akustik gitar çalanlar klasik bir gitarı geçtiklerinde klavyeye alışamıyorlar. Çünkü klasik gitarların klavyesi biliyorsunuz geniş oluyor. Ama o genişlik bu gitarda yok. Elektro gitar klavyesi kadar rahat bir klavyesi var bu gitarın. Onun için klavyesine 10 üstüne 10 veriyorum yani. Gerçekten klavyesi çok rahat. Eğer elektro gitardan bu gitarı geçecekseniz hiç yabancılık çekmeyeceksiniz. 46 mm genişliğinde ceviz bir klavye bu. Ayrıca eşimizde de ceviz kullanmışlar. Klavyemizin arkasında kullanılan ağaç yine FRH 10'da olduğu gibi Niatoh
dedikleri bir ağaç. 25.5 inç uzunluğunda bir klavye bu. Bunu da söyledikten sonra artık gitarın gövdesine geçebiliriz. Gitarın gövdesine ilk baktığımda sanki Godin ACS Slim varmış gibi elimde hissediyorum. Ama onun gibi solid değil, içi dolu bir kasa bu. Bu da çıplak sesinin yeterince güçlü olduğu anlamına geliyor bakın. Gitarın gövdesi ultra ince 50 mm kalınlığında bir gövde. Bu da sahnede feedback'i neredeyse sıfıra indiriyor. Sahnede çok rahat çalınabiliyor. Çünkü ses deliği de yok. Ses deliğini yukarı koymuşlar. FRH10 ve FRH20'deki gibi. Gitarı çalana çok rahat bir şekilde gitarın sesini duyuruyor. Şu açıda olduğu için bak. Çok güzel geliyor sound'u. Masif Sıtka LED'in ön kapak parlak tizler ve dolgun alt frekansları bize sunuyor. Orta frekanslarda da yani midlerde oldukça dengeli bir tonu var. Sapele arka ve yanlar gitarın mid ve bas frekanslarını çok daha sıcak bir tona kavuşturuyor diyebiliriz. Bu arada gitarın içinden biraz bahsetmek istiyorum. Gitarın içinde fan bracing denilen bir sistem kullanılmış. Bu sistem klasik gitarlarda çok kullanılıyormuş araştırdığıma göre. Ben bilmiyordum açıkçası. Bu iç destek yapısı Tim Henson'ın da tarzı olan Nuevo Flamenco tarzını da desteklemek için özellikle seçilmiş. Bu sistem dokunuşlara çok duyarlı, yani tapping tekniğine çok duyarlı ve nüanslı bir ses tepkisi sağlıyormuş. Ben de yeni öğrendim, onu söyleyeyim. Gitarın burgularının olduğu demir sarı altın gibi parlıyor. Siyahın üstüne harika yakışmış. Çok hoşuma gitti benim. Böyle bir sarı renk seçmeleri. Beyaz da seçebiliyor bazen ama siyahın üstünde sarı gerçekten çok güzel duruyor. Şimdi gelelim gitarın preamp'ına. FR20'de kullandıkları preamp'a çok benziyor ama farklı bir model. Özellikle eşlik altındaki piezo'dan bahsetmek istiyorum. FRH10'un videosunu izleyenler bilir. Onda Ibanez'in ürettiği T şeklinde olan bir piezo kullanmışlardı. Bu gitarda Fishman'ın ürettiği Escort Undersaddle yani piezo kullanılmış. Demek ki FRH20 ile FRH10'la arasında ton farkı var. Bunu dediğim gibi kanalda daha sonra yayınlayacağım kıyaslama videosundan çok daha iyi göreceksiniz. Lütfen abone olup kanalı takip edin. Bildirimleri açın ki bu tarz videoları desteğiniz olsun ve bu tarz videoları kaçırmamış olursunuz bu sayede de. Bu arada preamp'tan bahsetmek istiyorum. Ibanez'in ürettiği üzerine tuner bulunan volüm, tiz, bas hatta faz tuşunun da oldu. Face tuşunun da oldu. Faz, face bilmiyorum nasıl okunuyor ama faz herhalde değil mi? Faz deniyordur elektronikte. Çok geniş kapsamlı bir preamp koymuşlar üzerine. O zaman isterseniz artık gitarın sesini bir duyalım. Şimdi gitarı bağladım. Şöyle eğileyim ki rahat duyayım beni. Mikrofon burada çünkü. Adil olsun diye ses kartına bağlamadım. Yani bir mikrofon aracılığıyla bir amfiden çıkan sesi duyacağız. Ama biraz reverb verdim çünkü çok hoşuma gidiyor benim. Zuhal Müziğin sitesinden ve mağazasından yapacağınız alışverişlerde Muzo Gitar 5 kodunu kullanarak %5 indirimle bu gitara sahip olabilirsiniz. Ton harika. Gitarı çaldıkça çalısı geliyor abi insanın. İnşallah sesler iyi geliyordur. Çünkü bana çok iyi geliyor. Acaba diyorum ses kartına hiç bağlamasak mı? Bu kadar yeter mi? Bilemedim vallahi. Çünkü sesler ses kartına bağlı gibi geliyor bana. Hadi bir de ses kartını deneyelim.